Ataşehir Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeyiz. Türkiye'nin tek botanik bahçesine giriş ücretsiz. Ataşehir'de tüm otoyolların birleştiği kavşakta bulunan bahçe, çölde bir vaha gibi. Mesire Adası, adı üstünde piknik yapabileceğiniz harika bir alan. Ama pişmiş yiyecek ve içeceğinizi yanınızda getirin. Çünkü servis veren herhangi bir tesis bulunmuyor. Keşif bahçesi çocuklar için hazırlanmış. Bahçe 8 ayrı adadan oluşuyor. Her bir adanın teması farklı. Adalara ya üst geçitlerden ya da tünellerden geçiliyor. Gönüllüler Koordinatörü Fatma Hanım'la adaları dolaştık ve bilgi aldık. Botanik Bahçesi Bitki Araştırma Geliştirme Enstitüsü her şeyden önce. Peki botanik bahçe yapan nedenler içerisinde bir defa canlı bitki koleksiyonu mutlaka bulundurmak zorundayız. Şimdi botanik bahçesine geldiniz, elinize haritayı aldınız, Merkez Adaya geldiniz. Geldik. İlk geldiğinizde karşınıza çıkan görüntü soğanlı bitkiler koleksiyonudur. Üst kısmında soğanlı bitkiler koleksiyonunun sergi bölümümüz var. Sergi bölümüne gidelim Evet. o zaman. Alan şu anda boş çünkü çiçeklerimizin çoğu geçti mevsimsel Soğanlı bitki olarak. olduğu için. Bahçede çok farklı Türkiye'den ve dünyadan bitki örnekleri görebiliyorsunuz. Mesela bunun yerleş alanı Çin, Kore, Japonya. Bu pitos. Lonicera franctissima Tatar hanimalisi. Bu da yine Çin'in bir bitkisidir arkadaşlar. Herdem yeşildir. Canlı güzel bahçeler dediğimiz noktaya gidelim. Bir kaya bahçesine gidelim. Kaya bahçesi dediğimizde rakımsal olarak ve toprak örtüsü bulunmayan ama kaya, çakıl aralarında yaşayan bitki örnekleri. Bir başka koleksiyona daha gidiyoruz. O da çitli bahçe. Türkiye'nin doğal bitki örneklerinin çit yapımında sergilendiği, gösterildiği bitki örneklerini temsil ediyor. Doğu kayını. Doğu kayını. Evet. Hemen bir sonraki bitkimiz Las kirazı. Bu mu? Evet bu. Ateş dikeni Pirikantha coccinea. Hemen şu yine çit. Koruma bitkilerinden bir örneğimiz var. Centauri chiacepi, sevgi çiçeği de diyorlar, muhabbet çiçeği de diyorlar, koruma projelerinden. Bu
alana geldiğimizde İngiltere'de yani yurt dışındaki botanik bahçelerinde Crevice Garden diye geçer. Kaya çatlağı. Burada ise yine kaya aralarında, full kaya aralarında topraksız alanlarda yaşayan bitki örnekleri ve Alpine Garden, Alpine Society dediğimiz yüksek rakımlı yani 2000-2500 Anladım. full güneş, full rüzgar, full soğuk iklimini isteyen bitki örneklerinin yaşadığı alandır kaya çatlakları. Mis gibi Yine kokuyor. bir botanik bahçesinde olmazsa olmazlarımızdan yine bir koleksiyon, canlı bitki koleksiyonu. Sol taraf gül koleksiyonu, sağ taraf bodurçam koleksiyonu. Bu alan yeni yapıldı. Burası kaktüs ve sukulent serası olacak. Burası Edison'un yine kaktüs koleksiyonundaki bitki örnekleri. Yine bir koleksiyona geldik. Burası kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitki koleksiyonu. Ha. Bu alan Şile kumullarında yaşayan bitki örneklerini temsil eder. Şile. Hı hı. Tuzlu sülfatlı bitki örneklerin yaşadığı yer. Burası yine Kireçli Bozkır, Ankara ili Susuzköy mevkii. Kurşun kalem ardıcı. Dişisi ve erkeği yan yana olmak zorunda. Bu erkeği, dişisi sağ taraftaki. Ne kadar ilginç. Bu dişi meyve üzerinde meyvesi varsa dişi, üzerinde meyvesi yoksa erkek bireydir. Yine bir koleksiyonumuz var. Kameraya sarılıcı bitki örneklerinin temsil edildiği yer. Burada Kameriye. daha çok- Bizim evet, halk arasında kameriye, dediğimiz. aynen Evet. öyle. Güller, mor salkımlar, hanımeniler ve Arap yaseminleri birer örnektir. Yine alanda Türkiye'nin çok farklı bitki örneklerini burada görebiliyorsunuz. Ladinleri görebiliyorsunuz, göknarları, sıvı ağaçlarını görebiliyorsunuz alan üzerinde. Kupressus Arizona, bu Arizona servisi. Ladin bak şurada mavi. Şu mavi olan Ladin. Bu Kupressus Arizona. Şu göknar, Psia abies, Avrupa ladini, Orta Güney Avrupa. Bu alan süs kirazlarıyla daha çok karşımıza Bu çıkar. Japonya'daki kirazlar. Değil, değil. Bunlar süs. Şimdi hemen yine bir başka koleksiyona geldik. Bu olan ıhlamurlar yolu. Ha. Burada ıhlamur ağaçlarını görürsünüz çoğunluğu.
Gürgen. Evet. Dışarıya satışınız var mı peki? Bahçe kendi içindeki üretimini yapıyor. Evet. Şimdi burası fidanın bir kısmı. Bir kısmı bundan böyle bir kısım daha yukarıda var. Bahçenin koleksiyon olarak biz her sene bir envanterini çıkartırız ve eksik olan, ölü olan bütün bitki örnekleri listelenir, üretim birimine verilir ve üretim birimi o senenin sonunda bu bitkileri üreterek koleksiyonlara aktarma işlemini yaparız. Botanik bahçesi olarak bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için tünellerin, yani bir adadan bir başka adaya geçerken tünelleri aydınlatmasını güneş panellerinden sağlıyoruz. Bütün yağmur ve kar sularını topluyoruz. Bizim bütün alanlarda, aynen bütün alanlarda, adalarda yeraltı sarnıçlarımız ve su depolarımız vardır. Bir de Meşe Adası'nda çok büyük bir göletimiz var. Bahçenin ihtiyacı olan, su ihtiyacı olan göletimiz var. Onu da göreceğiz. Yağmur suyuyla biriken su. Yağmur ve çevre suları.